Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da gizli yükseltmeleri toplayacağız. Araç upgrade'leri yani aracı modifiye etmek için gereken parçalar. Tabi bu rastgele veriliyor. Haritada şu şekilde görebiliriz. Açtığımızda en altta yükseltmeler olarak geçiyor. Şöyle haritayı geriden izleyelim. Birincisi solda, ortada, aşağıda, sağda, orta üstte, sol üstte. Ve ortada şu an bu çok bize yakın. İlk önce bunu alıp haritayı bir dönmemiz gerekiyor. Kaç tane yükseltme var? Toplamda 6 tane yükseltme var. En yakın ben şurada olduğum için en yakın bu yükseltme ile başlayacağım. Yol olarak şuradan dönüp gidebilirim. İlk bu yükseltme ile başlayalım. Aracımız Yar 87. Bu araçla toplamayı düşünüyorum. Hatta bu araçla bu yakındaki yükseltmeyi aldıktan sonra kendi garajımdan farklı bir cihaz, farklı bir araçla diğer yükseltmeleri de toplayabilirim. Farklı bir araç kullanabiliriz. Hep aynı aracı kullanmayalım. Farklı değişik araçlar kullanalım. Ve farlarımızı da açalım. Grafiklerde bir gariplik var. Ekran kartına güncelleme gelmiş olabilir. Bu yükseltme çok yakın bize. Küçük bir teste gidelim zaten. Otomatiğe de alsak boşuna yakıt yakmış oluyoruz. Suya yakın bir yerde bir yükseltme. İnşallah kullandığımız, sevdiğim bir aracın bir parçası çıkar. Dikkatlice gideyim. Aracı devirmeden. Hadi. Evet. Westline V16 M23.0 motoru çıktı. İyileştirilmiş güç çıkışı ve hızlanmanın yanı sıra fiziksel tehlikelere karşı ek koruma sunan tamamen geliştirilmiş bir motor çeşidi diyor. Özelleştirme menüsü aracıyla donatılabilir. Kamyon listesini, uyumlu kamyon listesini gösterelim. Western Star 69.0 kullandığım bir kamyon değil. Caterpillar Very Special International Playstar Caterpillar. Çok bir işimize yaramayacak. Ama yine de yükseltmelerin tamamını toplamamız gerekiyor. Araç motoru durduralım. Garajımıza gidelim. Farklı bir araçla yükseltmeleri toplayayım. Çok kullandık bu aracı. Garajımızı bulayım. Evet şurada. Depomuzda ne var? 901 modda olan bir araç var. Kolop 74760 BHF. Modlu araçları kullanmıyorum genelde. Bunu sadece gösterme amaçlı olarak kullanıyorum. Chevrolet Apache Tatra T813 favori kamyonlarımdan biri. Azov, ANK, Kan39 Marshall bayağı kullanmıştım izci aracını. Land Rover Defender, Pacific P16, White Western Star, International HX520,
Rezvani hiç kullanmadım bu aracı. Bunu değerlendirebiliriz. Ya da Land Rover. Land Rover'ı da değerlendirebiliriz. Bakalım. İzci araçlarıyla gitmeye çalışacağım. Rezvani ile Land Rover. Land Rover kullanmayı deneyelim bakalım. Ama önce Land Rover'ı bir özelleştirelim. Hiç kullanmadığım bir araç. Motor zaten, diğerleri kapalı. Şanzıman her zamanki gibi SnowRunner favorimiz olan şanzıman. Süspansiyon tabii ki karlardan geçmek için yükseltilmiş olarak 5300 dolara veriyoruz. Lastikler çok önemli. Yine çamur lastikleri takacağım karda iyi yol alabilmesi için. Şöyle Jat MHS2 var. MHS3 var. İkisi arasında çok az bir fark var aslında. Jat MHS 3 daha iyi gibi duruyor. Bunu bir deneyelim. Vinç tabii ki her zaman otonomizci. Otonomizci araç devrildiğinde motor stop etse bile tekrar vinci kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kendinizi tekrar aracı döndürebiliyorsunuz ve devam edebiliyorsunuz. Başka bir aracın kurtarmaya ihtiyacınız yok. Tabii ki yanınızda vinci atacağınız bir bağlama noktası olması lazım. Otonomizciyi alalım. 4900 dolar. Diferansiyel zaten kilitlenebilir. Yedek tekerlek zaten var. Şnorkel kısa yuvarlak olarak söylenmiş. Alalım şnorkel. Sularda çok lazım oluyor. Yani araç suyun içine girse bile şnorkelden hava aldığı için stop etmiyor, çalışmaya devam ediyor. Şasi eklentilerinden de gövde onarım malzemeleri var. Yakışmadı aslında buna. Bilmiyorum, ben çok yakıştıramadım. Alalım aslında, bakalım. Çıkarız garajdan, güzel değilse değiştirebiliriz. Flaşör çubuğu var. Tavan sis farlarını alalım. 400 dolar. Ön tampon Hunter tabii ki favorimiz. Çeşitli de ne var? Stok kornalar. Korna kullanmıyorum. Çatı kornaları kullanmıyorum. Koyu aşağı doğru güneşlik bunu alabilirim. İşaretçilerle açılı var. Bunu takınca tabii diğeri gidiyor. Ön tampon gidiyor. O yüzden koyu aşağı doğru güneşliği alıyorum. Jantlardan 1, 2 ve 3 numaralılar var. 2 şık gibi duruyor. 2'yi alıyorum. Rengimizi seçelim. O beyaz da fena durmadı ama karlı yolda oynayacağımız için beyazdan farklı bir renk olsun. Şöyle kırmızı beyaz nasıl? Fena durmadı. Bu da orijinal rengi aslında. Bu da fena değil. Bunu kullanalım tekrar. Onlardan herhangi bir süs vesaire takmayacağım. Bakalım, performansı iyiyse bununla yükseltmeleri tek tek toplayacağız. İyi değilse aracımızı değiştirebiliriz. Tabii ne tarafa doğru gideceğiz? Önce ona bakmamız lazım. Hemen en alta geliyorum. Yükseltme sol altta. En yakın bu var herhalde. Üstte var. Şöyle. Aşağıdan toparlayalım aslında. Şu aşağıdaki yükseltmeye gidebiliriz. Şurası bayağı bir bataklık.
Oradan geçebilirsek tabii. Bakalım. İlk yükseltmemiz burası. AVD'yi açalım tabii ki. Aslında şık, güzel bir kamyon oldu. Hızı da fena değil. Tabii buzlu yollarda çamur lastikleri kaydığı için otomatikte kullanmayacağım çünkü şöyle kayıyor. Yine düşük vites ya da yüksek viteste kullanabilirim. Patinaj çekiyor. Evet. Bizim biraz diğer Scat 800 aracı da burada. Scat 800'ü çok kullandık. Yani mümkün olduğunca size farklı araçlar göstermeye çalışıyorum. Farklı oynayış tarzlarını göstermeye çalışıyorum. Hep aynı araçları kullanarak oynamak biraz sıkıcı oluyor. O yüzden mümkün olduğunca farklı araçlarla araçları kullanmak, hepsinin karşılaştırmasını yapmak daha da güzel. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Zaten yolda gittiğimiz için bir şey fark etmiyor ama yüksek vitese de alsak patinaj çekiyor. Çok hızlı bir farklılık olmadı. Eğer bataklıkta iyi iş çıkarırsa bununla kullanmaya, yükseltmeleri toplamaya devam ederiz. Otomatiğe alayım. Otomatik de çok hızlanıyor ve araç kontrolden çıkıyor. Toparlanmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya sağa gidiyor ya sola gidiyor. Frenle dönmeye çalıştım ama olmadı. Otomatikte düşük vitesi alayım. İyi iş çıkarıyor gibi ama aslında kendini şu batakta belli edecek. Sağdan gitmeye çalışayım. Sağ nasıl acaba? Sağ biraz daha iyi gibi. Hayır, battık. Çok yavaş ilerliyor. Bununla karşıya geçmemiz bile 20 dakika sürer. Geri çıkmaya çalışayım. Vinçle de gidebilirdik ama her yerde vinç yok. Arkadaşlar vinci atarken quick vinci ben mouse'un fonksiyonel tuşlarından birine koydum. Şöyle atıyorsunuz yani mouse'la göstereyim. Önce vinci çıkartıyorum. Şöyle ekranın tam ortası. Bu nereye bakarsak quick winch yani bastığınızda quick winch'e buraya en yakın noktaya atıyor vinci. Yani şöyle FPS oynayan arkadaşlar bilir. Şu mouse'un olduğu bölge ekranın orta noktası. Şu ortaya en yakın yer bu ağaç olduğu için buraya attı. Şöyle dönseydim vinci çıkartalım. Şuraya baktığımızda gördüğünüz gibi vinci buraya attı. Şu ağaca daha yakın olmaya çalışayım ama uzakta olduğu için atmaz. Çünkü bu sağdaki ağaç daha yakın olduğu için sürekli en yakın ağaca atıyor. Yani daha doğrusu en yakın bağlantı noktasına atıyor. Şöyle baktığımda direğe attı. Yani ortaya en yakın vinç atma noktası neredeyse oraya quick winch'i atıyor. Quick winch'i çok kullanacaksınız. Özellikle
oyuncu mouse'u olan arkadaşlar için bu mouse'un ayarlanabilir tuşlarına, fonksiyonel tuşlarına atayıp çok sık kullanabilirler. Ya klavyeyle oynamak biraz daha zor oluyor. Çünkü hem sürüp hem quick winch'e basamıyorsunuz. Ben mouse'un tuşunu ayarladım. Çok daha fonksiyonel oldu. Çok daha rahat kullanıyorum. Bu aracı götüreceğim. Çünkü bu araçla çok hızlı bir yükseltmeleri toplayamayacağız. Çok sıkıntı çekeceğiz belli. O yüzden başka bir araç kullanmayı düşünüyorum. Bakalım. Farklı bir aracı değerlendirelim. Yani gördüğünüz gibi şu çamurda bile bayağı oyalandık. Yolda dümdüz geliyor zaten. Garaja kurtal olarak gitmedim de kendim yine manuel olarak gideceğim. Çok kayıyor. Aslında bir kamyonla da toplayabiliriz. Yani izci aracı olmak zorunda değil. Ama izci araçlarını daha fonksiyonel olarak kullandığımız için ben izci aracını tercih ediyorum. O battık. Burada hizmet merkezi varmış. Aslında Diflock'u da denemedik. Diflock'u denesek. Burada bir deneyelim. Bakalım Diflock'la nasıl bir iş çıkartacak. Diflock'u kapatayım. O karda çok fazla fark etmedi. Diflock'la bu şekilde gidiyor. Düşük viteste. Diflock'u açalım. Hemen hemen hiç fark etmiyor gibi, yani gözle görülür bir farklılık yok. Ya bu aracı kullanmayacağız. Şöyle yola tekrar geçeyim. Otomatik vitesleri ne kadar gaza basarsanız basın, patinaj çekiyor. Skat 800. Rezvani'yi kullanalım. Bakalım Rezvani nasıl bir performans verecek. Bu arada hani yükseltmeleri yapayım derken araçlarımızı da karda çamurda test etmiş oluyoruz. Şöyle garajın girişi bu taraftaydı. Masraf yaptık ama olsun. Kalsın böyle garajda. Depoya taşıyalım aracı. Rezvani vardı. Aslında kamyonda satın alabiliriz. Bakalım kat, yani izci araçlarına. Apache vardı. International Lodestar var. Hiç kullanmadık. Jeep var yine. Jeep Wrangler. Land Rover. Land Rover. Rezvani. Zaten diğerleri de kilitli. Aslında açık olanlar olsa, şu açık olanlardan Kuzey Amerika'da mevcut değildir ama Rusya'da aslında alabiliriz bunları. Şunları alamıyoruz, son üçünü tabii. Son ikisini pardon. Dünyayı keşfet olarak diyor. Yani başka haritalarda saklanmış. Zaten mod. Bakalım.
Burlak bir önceki güncellemede gelmişti. Dünyayı keşfetmiyor. Tabi bunu haritadan bulmamız lazım. Bulmadan olsaydı Burlak'ı kullanabilirdik aslında. Gösterebilirdim size. Rezvani'yi alalım biz. Şu an elimizdeki kullanmadığım araçlardan en iyisi bu herhalde. Bakalım, yine özelleştir diyelim. Biraz para harcayalım. Motor açık değil zaten. Şanzımanlar her zamanki gibi snowrunner. Süspansiyon her zamanki gibi yükseltilmiş. Lastikler büyük çamur lastikleri takacağım. Karda ve çamurda gitmesi için buzda iyi değil ama JAT MS2 takacağım. Scat 800'e taktım. İyi performans gösteriyordu aslında. Winch her zamanki gibi otonom izci favorim. Şnorkel hangisi daha yakışıklı? Bu daha yakışıklı gibi duruyor. Şasi eklentilerine gelirim. Güvenlik kafesi çok mu abartılı oldu bilmiyorum. Küçük tavan rafı. Tavan rafı diyor. Gövde onarım malzemeleri. Küçük tavan rafında onarım parçaları 150, yakıt tankı 100. Tavan rafında onarım parçaları 150, yakıt 60. Yani yakıtı şu biraz daha fazla alıyor ama bakalım ikisini aynı anda, evet ikisini aynı anda takabiliyoruz çünkü biri kabin gövdesinin üstüne geldi, birisi ise diğeri bu bagaj kısmının üstünde. Gövde onarım malzemeleri bagajda, bunu da alalım. Bol bol yakıtımız ve onarım parçamız oldu. Güvenlik kafesi alalım. Güvenlik kafesini de alalım. Farklı bir araç olsun. Değişik canavar gibi bir şey oldu bu. Arka tampon. Tropez. Stok bu. Tropez kalsın. Arka çamurluklar. Stok arka çamurlukları diyor. Stok tekerlek çamurlukları. Bunu almayalım. Lastikler gözüksün. Ön tampon. Aks koruyucu. Stok olan bu. Aks koruyucu. Bununla aslında derin yerlere inmek daha kolay ama aks koruyucuyu alayım yine de. Çeşitli de ne var? Yan eşikler. Şu kapının altındaki basamaklar düz kapaklı. Güneşlik. Bunu şnorkelle alamıyoruz. Almaya gerek yok zaten. Şnorkelin kendi şeyi var. Güneşli olduğu için. Yan eşikleri takmışız zaten. Çıkarınca bakalım nasıl oldu. Ya yani eşikler güzel duruyormuş. Takalım. Jantlar 1, 2, 3 diye. 2 yine favorimiz. Rengini seçelim. Burada şık bir renk alalım. Siyah. Siyah mı yapalım acaba? Karların üstünde beyaz beyaz gidelim. Orijinal rengi bu arada. Turuncu, turkuaz ve beyazdan oluşuyor. Bunu farklı bir renk yapmak istiyorum. Yeşil. Bakalım. Hiçbir kamyonda yeşili kullanmamıştım. Bununla yeşil kullanacağım. Tabi Rezvani'yi kullanmaya devam edersek. Bakalım Rezvani, senin performansın nasıl? Tabi şöyle yoldan gelince şuradan dönelim, bunu unutmayalım. AVD'yi açtığımızda nasıl dönüyor bakalım. Daha iyi. Bayağı da hızlı bir araç. Oo. Ama şöyle söyleyeyim. Buza rağmen bayağı yol tutuşu iyi yani. Ben çamur lastiklerini kullanmıştım. Bunu da
Allah, çok hasar aldık. Lastiğin bir tanesi gitti. Ön lastik gitmiş. Hemen mi ya? Şunu hemen tamir edelim de. Zaten onarım diyelim. Süspansiyonu onaralım. Gövde onarım malzemelerinden. Eyle sağ geçiyorum. Tavan rafı. Gövde onarım malzemeleri. Lastikler bir tanesi gitmiş, 5/6 diyor. 6/6. Sağ lastiği de onardık mı? Devam edelim. Dikkatli gidelim. Yani hızına güvendik. Bastık. Skat 800'ün de yanında geçince sağdaki bariyerlere girdik. O yavaş 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 yavaş. Aslında lastiğin bir tanesini şu karda götürsem hem hızlı gidip hem kontrolü elime alabilirim ama öyle. Burada durmak da çok zor. Kara giriyor. Bakalım, beğendim, yine fena değil. Hop. Çamurda da iyiyse tuttum seni Rezvani. Bundan sonra yola birlikte devam ederiz. Bayağı da yakıt ve onarım parçalarımız var. Tabii düşük viteste gitmem lazım. Yani şurada otomatik viteste ilerlemez. Şu anlık iyi ama asıl bataklık önümüzde. Evet, asıl bataklığa giriyoruz. Bir de yokuş aşağı, yani şunun yokuş yukarı olduğunu düşünün. Araç saplanıp durur. Fena değil aslında. Yani ilerleme gayet iyi. Şöyle bir lastiği yukarı versem kurtarmaz mı acaba? Şöyle. AVD zaten açık. En azından sol lastikle çekişler iyi olur diyeceğim ama o lastiklerde patinaj atıyor. Diflok her zaman açıkmış araçta. Fena değil. Yok, fena değil. Yani bataklıklarda vinçle gayet idare edilebilir. Böyle vinçle, gördüğünüz gibi vinçle çekeyim biraz. Ağaca takıldık. Baksanıza. Araç alçak olduğu için resmen çamuru yararak ilerliyor. Resmen çamuru yararak geçmişiz. Sağlam direkler. Biraz vitesi yükselteyim.
Fena değil, yolda iyi gidiyor. Zaten otomatik vitesi almadık. Otomatik vitesi alayım bir. Çok hızlı gidiyor. Devrilmezsek. Oo, baktık. Biz düşür. Patinaj atınca batıyor. Gördüğünüz gibi. Çok yüksek vites. Daha doğrusu otomatik vites biraz sıkıntılı oldu. Bu da bayağı uzun sürdü. Yakın gibi gözüküyor ama güzel de şık gözüküyor. Bu rezvanenin arkasına römork takılmıyor maalesef. O yükseltme burada. Bu sağdan inebiliriz ya. Bakalım aracı devirmeden inebilecek miyiz? Düşük vitesle yavaş yavaş inelim. Bakalım eğim performansı nasıl aracın. Hop. Kayadan aşağı. Oo, çok iyi çok iyi. Dur dur. Hop, düzelttik. Geri vitesi aldım. İyi toparladık burada. Atacağımız zaten vinci tek ağaç vardı. Yükseltmeyi alalım C tuşunu. Aa. Tam gidelim. Yükseltilmiş bir süspansiyon kiti eski yollarda ve arazilerde macera atılmak içindir. X de kamyon listesini görelim. Hammer H2. Şu anda bizde açık değil. Bakalım kullanabiliriz açıldığında. Buradan bakalım yükseltmelere. Solda var. Sağ üstte var. Evet, burada en sola gideceğiz. Oradan da yine geldiğimiz yoldan gideceğiz maalesef. Şu zorlu yolu. Yok, şuradan geçiyorduk biz. Şuradan geçeriz. Şuraya gidelim. Şu köprüden geçmek en yakını. Rotamızı çizelim. Kaybolmayalım. Bakalım neredeydi? Bayağı bir yolumuz var. Şurası kapalı mı acaba? Zaten şuradan gideceğiz. Şuradan da gidebiliriz. Buradan kayalar vardır muhtemelen. Bu haritada kayalıklar çok fazla belirgin olmuyor. Suya girmekten korkuyorum.
Şöyle buradan mı çıksak acaba? Şöyle buradan yukarı doğru çıkalım bakalım. Yo, iyi. İyi. Rampada bile karla iyi mücadele ediyor. Yüksek viteste gittiğinizde aslında daha rahat gidiyor araç. Çünkü araç patinaj etmediği için o basılmış karı çok daha iyi tutuyor. Şöyle çok eğime girmeden aracı devirmeyelim. Hop. Çıktık. Vites yükseltebiliriz. O eğim konusunda da iyi, fena değil. Çok çabuk devirmiyor en azından yükseltilmiş süspansiyona rağmen. Özellikle yükseltilmiş süspansiyon tercih ediyorum çünkü şimdi çamurda ve karda şöyle altına aldığı için karı göstereyim. Şöyle yükseltilmiş olmadığında ön taraf sürtüyor, araç zorlandığı için gidemiyor. Şu yükseltilmiş süspansiyonda bile yoğun karda altını sürtebiliyor. Yani çamurda da öyle o şekilde. Yolumuz uzun. Acele etmemize gerek yok. Kaza yapmayalım. Aynı noktada ısrar ettiğinizde araç batıyor. Şöyle biraz sağa biraz sola hareket ettiğinizde daha rahat ilerliyor. Sola döneyim. Evet, asıl yola geldik. Burada vitesi düşürelim. Kaya olduğu için aşağı yuvarlanmak istemiyorum. Hop. Böyle az yere alayım. Buradan da aşağı yuvarlanacağız. Dikine ineceğim. Önü vurabilirim. Yuvarlanmaktan iyidir. Bu bayağı sağ taraf bayağı yüksek. Alçak. Ama çok güzel. Aracın performansı çok iyi. Tuttum bunu. Dediğim gibi her oyunda farklı bir şeyler öğreniyorum. Farklı araçları deniyorum. Tecrübe kazanıyorum. En azından aracın performansı iyi mi, değil mi sizinle yükseltmeleri toplarken aracın testinde yapmış oldum. Önerebileceğim bir araç. Sadece tek eksisi arkada römork desteği yok. Yani bununla radar römorkunu taşıyamazsınız veya başka bir römork taşıyamıyorsunuz.
Hani yükseltmeleri toplamak için mesela ideal bir araç. Keşfetmek için ideal bir araç. Haritadaki karanlık bölgelere gidip görevleri, objeleri açmak için uygun bir araç. Dediğim gibi römork takmayı desteklemediği için çok fazla kullanım alanı yok ama sade araçla gidebileceğiniz yerlerde iyi. Aslında bunu kurtarıcı aracı olarak da kullanabilirsiniz. Yani yakıt deposu bayağı bir yedek parça taşıyor. Bayağı bir yakıt taşıyor yanında. Hani çok fazla değil ama anı kurtarabilecek kadar taşıyor. Vinç yüksek güçlü vinç alırsanız kurtarıcı aracı olarak da kullanılabilir aslında. Yani bu sizin tabi oynayış şeklinize bağlı olarak değişir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben genelde Scat 800 ile yapıyorum bu işleri. Scat 800'ün otonom vincinin şeyi çok güzel. Çok devrildiği için Scat 800 otonom vinci kullanıyorum mecburen. Çünkü sürekli devrildiğinde yolda kalıyorum. Başka bir araç getirip kurtarmak zorunda kalıyorum. Otonom vincinin de eksi tarafı şu. Mesafesi çok kısa ve gücü fazla yok. Yani fazla güçlü bir vinç değil. Yani mesafesi uzun olan vinçler ya da güçlü çekiş gücü yüksek olan kuvvetli vinçler de araba çalışmadığında, yani motor çalışmadığında kullanılmıyor. Öyle bir eksikliği var. Mecburen Scat 800 hani çok çabuk devrilebilen bir araç olduğu için otonom vincini kullanmak zorunda kalıyorum. Ama araç devrilmeye çok müsait değilse farklı bir vinç de kullanabilirsiniz. Yani kurtarma aracı olarak kullanırsanız tabii ki, hani yoksa otonom vinci normal yollarda yeterli oluyor. Hızı da fena değil. Düşük artıda bile bayağı yol kat ediyor yani. Hani burada diflok, normal diflok her zaman açık da diğerinin diflokunu açsak bile diğer aracın çok fark etmiyordu Land Rover'ınki. Bayağı sağlam gidiyor. Rengi de ilk defa yeşil bir araç kullandım. Rezvaniye nasip olmuş. Genelde siyah, beyaz ya da gri tonlar tercih ediyorum. Nedense araçları çok renkli sevmiyorum yani. Ama harita beyaz olduğu için, yani Alaska'da genelde siyah beyazdan oluştuğu için harita, hani yeşil tonları veya şey çok az. O yüzden bir siyah beyazdan ziyade böyle bir yeşil tonu tercih ettim. Evet, böyle döneyim. Detour diyor tabelamız bize. Tabelaları Türkçeleştiremiyoruz aslında. Türkçe yama, kendi yaptığım Türkçe yamayı sistemde yayınladım. Belki takip eden arkadaşlar varsa, bu kendi Türkçe yayınladığım Türkçe yamayla da oynayan arkadaşlar vardır. Bu tabelalar hala İngilizce. Tabelaları Türkçeleştirmeye çalıştım ama fakat başaramadım yani. O tabelaların basılı olduğu dosyayı, orijinal dosyayı bulamadım. Bunlar JPEG olarak da kaydedilmiş olabilir, yani bir resim olarak, hani metin değil de resim olarak da olduğu için belki ondan dolayı bulamamış olabilirim. Türkçe yama işinde de çok profesyonel değilim. Yani ben oyunları yama işlemini yapmıyorum. Sadece bu oyuna başladım. Öncelikle crackli olarak başladım. Oyun hoşuma gittiği için biraz oynadım. Hoşuma gitti. Orijinalini aldım Steam'den. Orijinaline tekrar yeniden bir yeni save game'le. Burası bayağı derin bir yere benziyor. Şu sağdan gitmemiz daha uygun olur diye düşünüyorum. Suya hiç girmeyelim.
suya hiç girmeyelim. Yani dediğim gibi oyunun orijinalini aldım. Yeni bir save game'le tekrar baştan oynamaya başladım. Çok sevdim oyunu, yani özellikle grafikleri, görselleri çok rahat dinlendirici bir oyun. Sonra yani İngilizce değil de Türkçe olursa daha hoşuma gider dedim. Yani bütün oyunların aslında Türkçesi, kendi dilimizde olması hoşumuza gidiyor, yani kendi dilimizde göstermesi. Tabii ki Türkçe yama arattım. Sağ olsun arkadaşlar, Türkçe daha önce yaptıkları, birçok kişinin emek verdiği, üst üste bu gelen güncellemelerle birlikte birçok kişinin yaptığı Türkçe yamalar vardı. Bu Türkçe yamalar birçok kişinin üst üste koyularak arkadaşlarının emeğiyle yapıldığı için tabii ki çok sağlıklı olmamıştı. Çünkü çok kişi yamanın üstünden çeviri yapmıştı. Her güncellemede farklı bir kişi çeviri yapa bu duruma gelmişti. Bu yaklaşık 5-6 güncelleme önce, hangi versiyonda olduğunu hatırlamıyorum, ben kendim Türkçe yamayı aldım. Yani bu sıfırdan yaptığım bir Türkçe yama değil tabii ki. Türkçe yamayı aldım. Makine çevirisi olarak yaptım. Makine çevirisinde yaptıktan sonra arkadaşların yaptığı Türkçe yamalarla karşılaştırdım. Orada tabii aynı komut satırları tekrar oluyor. Bazı komut satırları hiç yoktu. Eksikler var. Fazlalıklar var. Fazlalıklar olduğu için çakışıyor. Çünkü her arkadaş farklı bir şekilde çeviri yaptığı için karşılığını görmüyordu. Yani burada bu arada yükseltme sağ tarafta. Şöyle düşük viteste gidelim. O yüzden bir karşılaştırma yaptım. Bütün kod satırlarını tekrardan kontrol ettim. Eksik olanları tamamladım. Fazla olanları sildim. Yeniden bir düzenleme yaptım. İlk çeviride çünkü çok uğraşmıştım. Şöyle vinci atalım. Burada takılı kaldık. Bayağı bir uğraştım ama daha sonrasında yaptığım çeviriler tabii her güncellemede tekrar üstüne koya gittiğim için fazla zorlamadı beni. Yani ilk çeviriyi yaptıktan sonra da çok hoşuma gitti. Gayet anlaşılabilir, net bir çeviri oldu. Tabii ki benim yaptığım çeviri de %100 kendi çevirim değil. Makine çevirisinin üstünde hani makinenin anlayamadığı, oyuna özel olan çevirileri vesaire düzenlemeleri yaptım. Düzenlemeleri yaptıktan sonra kendim oynadıktan sonra çok beğendim. Bu kanalı asıl açmamın sebebi de bu. Yani benim kullandığım bir yamayı oyunu gönül veren, oynayan arkadaşlar neden oynamasın dedim. Hani neden Türkçe oynamasınlar, neden arkadaşlar da böyle temiz bir Türkçe yamayı kullanmasınlar diye paylaşmaya karar verdim. Zaten YouTube kanalı açılış serüvenim de böyle başladı. YouTube kanalı açıp Türkçe yamayı koydum. Zaten başka hiçbir oyunun Türkçe yamasını yapmıyorum. Zaten bu oyunu kendim oynadığım için Türkçe yamasını yaptım. Arkadaşlar da sağ olsunlar kanalıma destek verdiler. Kanalıma destek verdiler. Kanalı büyüttüler. Halen daha destek olan arkadaşlar var. Yorum yapanlar, beğenenler, abone olanlar, eşine dostuna önerenler, arkadaşlarına öneren arkadaşlar var. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok destek oldular bana. Hani insanı motive ediyor. Hani kanalın büyümesi, insanların emek verdiğiniz, yaptığınız bir işi beğenmeleri, size teşekkür etmeleri insanın hoşuna gidiyor. Yani yaptığınız işin boşuna olmadığını, insanların bunu beğendiğini, kullandığını görmek gerçekten hoşunuza gidiyor ve sizi motive ediyor. Motive ettikçe daha çok çalışmaya, emek vermeye devam ediyorsunuz. Tekrardan bütün kanalıma abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Videoları beğenen, takip eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hani buralara gelmemin asıl motivasyon sebebimin nedeni sizlersiniz. Sizin sayenizde hani çok büyük olmasa da kendi çapımda bir ufak bir kanal ama bu kanal sizler sayesinde burada geldi. Belki Türkçe yamayı
bu vermiş olduğum, paylaşmış olduğum Türkçe yemek kullanan arkadaşlar varsa bunun emeğinin bir parçası da sizlersiniz aslında. Sağ olun, var olun. Yani destek olmaya devam edin. Çok zor bir şey değil. Kanalı beğenip abone olmak çok zor bir işlem değil. Ama ben de bazen unutuyorum. Bazen videoyu izleyip geçiyorum. Beğenip abone olun. Arkadaşlarınızla, oynayan arkadaşlarınıza tavsiye edin. Tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu burada sonlandıracağım. Bu yükseltmeyi alıp bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.